Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda farklı tasarım bir büstiyer çalışması yapacağım. Bikini üstü olarak kullanabileceğiniz, içerisine kup astar istemeyen bir model. 3 tane motif öreceğiz. Şöyle elimde polyester bir ipliğim var. 2 milimetrede tığ kullanacağım ürünü örerken. Öncelikle kare formlu 3 tane motif örüyorum. Sonra bu motiflerin üzerine çiçek eklemeleri yapacağım ve birleştirme kısmını göstereceğim. Sihirli halkamın içerisine 3 tane zincir çekiyorum ve 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Toplam 4 tane ikili trabzan olmuş oluyor. Araya 2 zincir çekiyorum. 4 tane daha ikili trabzan örüyorum. 4 tane ikili trabzanı ördükten sonra yine 2 zincir çekiyorum. 4 tane daha ikili trabzan örüyorum. Bu dörtlü trabzan gruplarımdan toplamda 4 tane olacak. 4 köşe ve 4 kenarı oluşturacağım kısımlar bunlar. Aralarda 2 tane zincir var. Üçüncü dörtlü grubu örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Ve dördüncü dörtlü trabzan grubunu örüyorum. En son noktada ipi iyice sıkıştırıyoruz. En son kısmı zincir ve ilmek kaydırmayla bağlayabileceğiniz gibi herhangi bir zincir çekmeden tığa ip dolayıp başlangıçtaki 3 zincirlik kısmın tepe noktasına batıyoruz. Bakın. Ve 3 ilmeği bir seferde çıkartıp bir tekli trabzan oluşturuyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Birinci trabzanımız oluyor. Yanındaki boşluğa bir tane daha ikili trabzan örüyoruz. Altta bizim 4 tane trabzanımız vardı. Bunların üzerine her birine birer tane gelecek şekilde toplam 4 tane ikili trabzan örüyoruz. Ve takip eden köşe boşluğun içerisine 2 tane ikili trabzan, 2 tane zincir ve yine 2 tane ikili trabzan örüyoruz. Alt sırada 4 olan trabzan sayımızı burada 8'e çıkartmış oluyoruz böylece. Yine bakın ilk ördüğümüz 4 trabzanla kısma geldik. Her birinin üzerine birer tane ikili trabzan örüyoruz. Ve 3. köşeye geliyoruz burada. Köşenin içerisine 2 tane ikili trabzan, 2 tane zincir, 2 tane ikili trabzan örüyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. 4 köşe ve 4 kenarı örüyoruz. Başlangıçta çektiğimiz 3 zincir olan kısma geliyoruz. Yine aynı şekilde tığımıza ip doluyoruz. 3 zincirin tepesine batıyoruz ve 3 ilmeği bir seferde çıkartıyoruz. 3 zincirle yeni sıraya başlıyoruz. Hemen yanına bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Ve alt sıradaki 8 tane ikili trabzanın üzerine birer taneden toplam 8 tane ikili trabzan örüyoruz. 8 olan trabzan sayımızı burada da 12'ye çıkartmış olacağız. 12 trabzandan oluşan aslında 4 tane kenar olmuş oluyor. Sekizinci trabzanımı da yaptım. Köşe boşluğuna geldim. 2 tane ikili trabzan, 2 tane zincir, 2 tane ikili trabzan örüp sonraki kenara geçiyorum. Kenar boyu yine ikili trabzanlar örüyorum. Köşelerde 2 artı 2 ikili trabzan, aralarda da 2 tane zincir olacak şekilde. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 sıra
Bu şekilde arttırmamı yapıyorum. 5. sırayı ördükten sonra orta göbekte zincir çektiğim kısmın arasına ipimi sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum. Ek olarak 2 tane daha zincir çekip 4 trabzana atlıyorum. Bir sonraki köşeden tığımı batıp bir yuva oluşturuyorum. 3 zincir çekiyorum. Sonraki köşeye batıyorum şekildeki gibi. Sık iğne ile sabitliyorum. 3 zincir çekiyorum. Sonraki köşenin ortasına batıyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Ve son olarak 3 zincir çekiyorum. 4. yuvamı oluşturuyorum. Başlangıç noktasına battım. İlmeğimi kaydırdım. 4 tane 3 zincirlik yuvam oldu. 20 tane zincir çekiyorum şimdi. Ve ilk yuvanın içerisine batıp sık iğne ile sabitliyorum. 20 tane zincir çekiyorum. Aynı yuvaya batıyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Yandaki yuvaya ilmek kaydırıyorum. Yine 20 tane zincir çekiyorum. İkinci yuvanın içerisine sık iğne ile sabitliyorum. Yirmi tane zincir çekiyorum. Aynı yuvanın içerisine sık iğne ile sabitliyorum. Sonra yandaki yuvaya ilmek kaydırıyorum. Yine 20 zincirlik 2 tane yuva oluşturuyorum. Toplam 4 tane küçük yuvam vardı. İçlerine ikişer taneden 8 tane 20 zincirlik yuva oluşturuyorum. Sonuncu sık iğnemi yaptım. Başlangıçta ilk yaptığım 20 zincirlik boşluğun içerisine batıyorum. Ve 12 tane sık iğne örüyorum. Şimdi burada uzattığınız zaman bakın, en son ördüğünüz sıranın tam orta noktasını buluyorum. Tığımı batırıyorum ve ilmeğimi kaydırıyorum. Yine aynı yuvanın içerisine 12 tane daha sık iğne örüyorum. On ikinci sık iğnemden sonra hemen bir sonraki yuvanın içerisine ilmek kaydırıyorum. Buraya 12 tane yine sık iğne örüyorum. 12. sık iğneden sonra bu sefer köşe noktasına bu şekilde gördüğünüz gibi ilmek kaydırıp burada sabitliyorum. 12 tane daha sık iğne örüp bu yaprağımı da bitiriyorum. İki tane yuva arasına battım, bir sık iğne yaptım. Bir sonraki 20 zincirlik kısma geçiyorum. 12 tane sık iğne örüyorum. Bunu yine kenar noktasının tam ortasını bulup en son ördüğümüz sıradaki trabzanlardan batıyorum. İlmek kaydırıyorum. Ve yine aynı boşluğun içerisine 12 tane daha sık iğne örüyorum. Bu şekilde bir yuvayı köşeye, bir yuvayı kenara, bir yuvayı köşeye, bir yuvayı kenara sabitleyerek sağ ve soluna 12'şer tane sık iğne örüp yapraklarımı yapıyorum ve motifimi oluşturmuş oluyorum. Motifin yapımı aslında son derece kolay, gördüğünüz gibi. Sırayı bitirdikten sonra da en üste bir sıra sık iğne geçiyorum. Bunu birlikte yapalım. Herhangi bir noktadan başladım ben. Siz isterseniz kenar veya köşeden başlayabilirsiniz. Köşe noktasına kadar sık iğne örmeye devam ediyorum.
Köşe noktasına geldiğimde orta kısımda yaprağı 3 tane sık iğnesinden tam orta noktaya 3 sık iğne ile bağlıyorum. Yani aynı anda hem yaprağa hem de arkadaki trabzanın tepe noktasına batıyorum. Sonra yine bir sonraki yaprağa gelene kadar sık iğne örmeye devam ediyorum. Onun da orta noktasında yani en ortada kalan 3 tane sık iğneyi arkadaki trabzana sabitliyorum. Böylece sırayı bitirmiş oluyorum. Motif birleştirmesi olarak da klasik sık iğnelerin karşılıklı kanatlarına tığ batıp ilmek kaydırma yöntemiyle birleştirme yaptım ben. Bakın bir tarafın tek kanadı, karşılık gelen diğer tarafın tek kanadı ve ipi her iki kanadın içerisinden kaydırıp birleştirme yapıyorum. Mümkün olduğunca yakın göstermeye çalıştım. Karşılıklı denk gelen sık iğnelerin yan yana duran tek kanatlarına tığımı batıyorum. İpimi alıp ilmek kaydırıyorum. Önce 2 tane motifi bu şekilde birleştiriyorum. Daha sonra 3. motifimi iki kenarından buraya birleştirme yapacağım. Yani tek kenardan değil, orta noktasına bakın. Batacağım. Ve karşılıklı gelen kanatları ilmek kaydırma ile birleştireceğim. Yan yana duran sık iğnelerin kanatlarına bir anda batıyorum ve ilmeğimi kaydırıyorum. Motifin bir kenarını bir motife, hemen yanındaki kenarını da diğer motife birleştiriyorum ve burada bir üçgen form elde etmiş oluyorum. Diğer kenarı da şöyle kısaca birleştirmeyi göstereyim. Arada hiç boşluk kalmayacak şekilde ayarlayalım. Ve yan yana duran sık iğnelerin tek kanatlarına batıp ilmek kaydırarak bu kenarımı da birleştiriyorum. Rahatlıkla bir günde yapabileceğiniz bir büstiyer bu. Ve bitmiş hali gerçekten çok şık duruyor. Birleştirme işlemine devam edelim. Ve üçgen formlu kupumuz oluşmuş olacak. Son noktaya 2 tane zincir çekiyorum ve hemen dibinde tepe noktama bir tane tekli trabzan yapıyorum. Sonrasında köşeye gelene kadar sık iğne yapmaya devam ediyorum. Motifin birleşim noktasına kadar tüm kısımlarda sık iğne yapıp motiflerin birleşim noktaları biraz daha böyle hafif eğimli duracaktır. O noktaya battığımızda sadece tekli trabzan yapalım. Onun dışında çepeçevre her bir tepe noktasında bir tane denk gelecek şekilde sık iğneler örelim. Köşelerde, dönüşlerde 3'er tane sık iğne vardı biliyorsunuz. Alt sıradaki sık iğneleri yaparken o şekilde devam etmiştik. Ve böyle sıramın sonuna kadar sık iğnelerle kupumun daha düzgün durmasını sağlıyorum. Sırayı bitirelim. Başlangıç noktamdaki zincirlerime ilmek kaydırıyorum.
Buradan sonrasında artık kupları birleştireceğim ve küçük yuvalar oluşturacağım. 3 zincir çekip bir boşluk atlayıp ikinci boşluğa sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. İkinci boşluğa sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. İkinci boşluğa sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Bir boşluk atlıyorum. İkinci boşluğa sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Bir boşluk atlıyorum. İkinci boşluğun içerisine sık iğne yapıyorum. Görüntü bu şekilde olacak. Çepeçevre ilk kupumuzu örelim. Ve bir motifin birleştireceğimiz alanda tek bir kenarı kalmış oluyor. Buradan da ikinci kupa geçiş yapacağım. İki tane sık iğne sağdaki kupama ördüm. Köşe noktasını buluyorum. İki tane sık iğne de buraya örüyorum ve iki kupa birleştirmiş oluyorum. Sonra yine 3 zincir çekiyorum, bir boşluk atlıyorum. İkinci boşluğun içerisine sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekiyorum, bir boşluk atlıyorum. İkinci boşluğa sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekiyorum, bir boşluk atlıyorum. İkinci boşluğun içerisine sık iğne yapıyorum. Şimdi bunda da tüm kenarları bu şekilde file yapıyorum. Son kenarda da yine birleştirme yapacağım. 3 zincir çekiyorum, bir boşluk atlıyorum. Sık iğne yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Karşıdaki yuvanın içerisine batıyorum. İlmek kaydırıyorum. 2 zincir çekiyorum. Boşta kalan kenarda yine bir boşluk atlayıp sık iğne yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Karşı taraftaki yuvanın içerisine batıyorum. İlmek kaydırıyorum. 2 zincir çekiyorum. Bir boşluk atlıyorum. İkinci boşluğun içerisine sık iğne yapıyorum. Bu şekilde göğüs kısmının ne kadar kapalı durmasını isterseniz o kısma kadar böylece birleştirmeleri devam edin. Ben 4 tane yuvada bu şekilde birleştirme yaptım. Sonrasında yine 3 zincir ikinci boşluğa sık iğne yapma şeklinde son kenarımı da bitiriyorum. Şuraya kadar devam edelim. İpimizi artık koparttık. Çepeçevre yuvalar oluşturmuş olduk. Şimdi omuz kısmına askı yapalım. İpimizi sabitleyip 3 zincir çekiyoruz ve boşluğun içerisine bir tane ikili trabzan yapıyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Şu şekilde batıp her ikisinin tepe noktasına bir anda bir tane ikili trabzan yapıyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Her ikisinin tepe noktasına aynı anda batıp bir tane ikili trabzan yapıyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Her ikisinin tepe noktasına batıp bir tane ikili trabzan yapıyoruz. İstediğimiz kadar boyun kısmını böylece uzatalım. Diğer kupada yine omuz askısını örelim. Bir sonraki videoda da bunun altına yine aynı modelden uzatma bölümü yapacağım ve bir büstiyere çevireceğim bunu. Kupların son görüntüsü de bu şekilde olacak. Ve daha sonra dediğim gibi bir sonraki videoda da alt bölümünü uzatıp büstiyere çevireceğim bunu. Bu şekilde kullanabileceğiniz gibi büstiyerde örüp yine kullanabilirsiniz. Umarım benimle birlikte örüp keyifle güzel günlerde kullanırsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.